14. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Kur'an-ı Hakîm'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikına çıkmak için teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatların bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz ve hatimesinde bir ders-i ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek. O hakikatlardan haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlardan numune olarak 5 mesele zikrederiz. Birincisi, mesela halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık demek olan, hem belki 1000 ve 50.000 sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacağına işaret eden hakikat-ı ulviyesine kanaat getirmek için birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşanır. İkincisi, mesela وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ف۪ي إِمَامٍ مُب۪ينٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَسْقَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri ki, bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikat-ı âliyesine kanaat getirmek için, Nakkaş-ı Zülcelal, Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde, bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatiri hareketlerini, çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalemi kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemali intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki, kader kaleminin sayfası olan levh-i mahfuzun yalnız bir cilve-i aksi olarak fihriste-i sanat-ı Rabbaniye olup, ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar-ı hikmeti, tabiat-ı müessire diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Eyne thera minet thüreyya, hakikat nerede, ehli gafletin telakkileri nerede? Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği mesela 40.000'ler başlı, her bir başta 40.000'ler lisan ve her lisanda 40.000'ler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve büs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikata çıkmak için şuna dikkat et ki, Zat-ı Zülcelal, tüsebbihu lehu's semâvâtu's seb'u vel ardu ve men fîhinne ve sakharna'l cibâle yusebbihne ma'ahu. İnna aradna'l emanete ale's semâvâti vel ardı vel cibâli gibi ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet, bir bahr-ı müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi, güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi, bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin dahi elfaz-ı tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır.
Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda 100.000 tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir melek-i müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet, imtizac edip ittihat şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazife-i tesbiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misal olarak bu Barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu 3 başının her başında kaç yüz dal dilleri var ve her dilde bak, kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emri kün feyekûne malik sani zülcelaline ne kadar beli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi, ona göre alemi manada, müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Dördüncüsü, mesela, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50.000 سَنَةٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikat-ı ulviyesine ki, kadir-i mutlak o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki, yalnız sırf bir emir ile icat eder gibi görünüyor, fehmediliyor. Hem o sani kadir nihayet derecede masnuata karib olduğu halde, masnuat nihayet derecede ondan baittir. Hem nihayetsiz kibriyasıyla beraber, gayet cüz'i ve hakir umuru dahi, ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. İşte bu hakikat-ı Kur'aniyenin vücuduna, mevcudatta meşhud suhuleti mutlak içinde intizamı ekmel şehadet ettiği gibi, gelecek temsil dahi onun sırrı hikmetini gösterir. Mesela, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Sani Zülcelal'in Esma-i Hüsnasından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan güneşin, emri Rabbani ve teshir-i ilahi ile mazhar olduğu vazifeler, şu hakikati fehme takrib eder. Şöyle ki, güneş ulviyetiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, belki onların zatlarından onlara daha yakın olduğu, cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, kurbiyet dava edemezler. Hem o güneş, her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nazır gibi olduğu, o zerrenin kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azameti nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki, en küçük ufak şeyler, ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası, cüz'i ve ufak şeyleri, nuraniyet sırrıyla harice atmak değil, bilakis daire-i ihatasına alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak faili muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vüs'at içinde, zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle öyle işliyor ki, şu tasarrufat-ı azimeyi yalnız bir mahz-ı emir ile yapar, tahayyül edilebilir. Zerre ile seyyare, emrine karşı müsavidirler. Deniz yüzüne verdiği feyzi, zerreye de kabiliyetine göre kemali intizam ile verir. İşte, sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık
ve Kadir-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir aynecik olan şu güneşin, bilmüşahede şu hakikatin 3 esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve harareti, ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde, nurun nur, munevvirun nur, mukaddirun nur olan Zat-ı Zülcelal, her şeye ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nazır ve eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem o derece külfetsiz, mualecesiz, suhuletle işleri yapar ki, yalnız mahzı emrin sürat ve suhuletiyle icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey, cüz'i külli, küçük büyük, daire-i kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine, şuhud derecesinde bir yakîn-i imani ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Beşincisi, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ den tut, ta وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ'ye kadar. Hem Allahu hâliku kulli şeyin ve huve alâ kulli şeyin vekîlden tut, ta ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûne kadar. Hem halakas semâvâti vel ardadan tut, ta halakakum ve mâ ta'melûne kadar. Hem mâ şâ'allâhu lâ kuvvete illâ billâh'dan tut, ta ve mâ teşâ'ûne illâ en yeşâ'allâha kadar hududu azamet-i rububiyeti ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kesb ile mücehhez Beni Adem'e karşı şedid şikayatı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir, ne suretle münasip düşer demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek 2 temsile bak. Birinci temsil, mesela şahane bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi, yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi veyahut kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve sultanın nezareti şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka, bütün hademelerin o sersemden şekvaya hakları vardır. Zira hizmetlerini akîm bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil, mesela cesim bir sefine-i sultaniyede adi bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netaici hidematına halel getirdiğinden ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şiddet şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstehak değildim. Çünkü tek bir adem hadsiz ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde o şeyin ademi, intifası tek bir şartın intifası ile ve tek bir cüz'ün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, terktir ve ademi kabuldür. Sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatta intifadır, ademdir. Öyleyse cinayet-i sariyedir. Sair mevcudatın netaici amellerine halel verdiği gibi Esma-i İlahiye'nin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayete hakları olan mevcudat namına o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder ve etmesi aynı hikmettir ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstehaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Hatime,
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis! Şu temsile bak, gör. Nasıl dünyaya hasrı nazar, aziz bir lezzeti, elîm bir eleme kalbeder. Mesela şu karyede yani Barla'da 2 adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar, yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise %99 dostları buradan gitmişler, bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o erim âlâmı firakı kapamak ister. Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan 1-2 tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim! Deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor, firak bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakrı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazarı hikmetle baksan, hiçbir şeyin nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hadisat-ı kevniye, tesadüf oyuncağı değiller. Mesela, zemine nebatat ve hayvanat envaından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler içinde kemâl-i intizam ile meczup Mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde, nasıl oluyor ki, küre-i arzın, Beni Adem'den, bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin, sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi haşiye, İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. Mevtalut hadisat-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfi zannederek, bütün musibetzedelerin elim zayiatını bedelsiz, hebaen mensur gösterip, müthiş bir ye'se atarlar. Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler, bir Hakim-i Rahim'in emriyle, ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara keffarettir. Nasıl ki bir gün gelecek, şu musahhar zemin yüzünün zineti olan asar-ı beşeriyeyi, şirkalut, şükürsüz görüp çirkin bulur, Halık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre haydi cennete buyurun der.